İyi bir hikayenin başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Apple TV'nin Hijack dizisini 2023'te izlenebilir ve ustaca kurgulanmış bir yapım yapan da buydu. O zamanlar İdris Elba'nın Sam Nelson rolünde bir uçağın kaçırılmasını durdurmaya çalışan bir müzakereciyi canlandırdığı bir mini diziydi. 7. ve muhtemelen son bölüm tatmin edici bir şekilde sona erdi. Ancak görünüşe göre bu yeterli değildi. İlk sezonunda Rotten Tomatoes'ta %90'lık bir puan alan Hijack, harika bir mini dizinin mirasının gereksiz bir devam dizisiyle nasıl lekelenebileceğinin birçok örneğinden biri. Hijack ikinci sezonunda Sam, bu kez Almanya'da bir trende gerçekleşen bir başka uçak kaçırma olayının ortasında buluyor kendini. Her zamanki gibi Sam hem kendisinin hem de yolcuların trajik bir manşet olmaktan kurtulmaları için ikna edici konuşmalar yapıyor. Her zamanki gibi ifadesi kelimenin tam anlamıyla alınmalı. İkinci sezonun ilk bölümünün sonundaki büyük bir sürpriz dışında Hijack tahmin edilebilirliğe teslim oluyor ve ilk sezonda neredeyse aynı rotayı izliyor. Ancak bu sefer acı verici derecede kopuk ve tematik olarak önemsiz bir yolculuk oluyor. Hijack ikinci sezonu, birinci sezonun tanıdık yapısına dayanıyor. George Kay tarafından yaratılan ve Jim Fieldsmith tarafından yönetilen Hijack'in ilk sezonu 8 saatlik oldukça heyecan verici bir adrenalin şöleniydi. İkinci sezon ise ilk bölümün sonundaki beklenmedik sürpriz dışında sadece kalanları yeniden ısıtıyor. Ancak tek bir şaşırtıcı olay, tüm bir sezon boyunca yaşanan hayal kırıklığını, olay örgüsündeki boşlukları, sıkıcı diyalogları ve kaçırılan tren kadar kendi etrafında dönen hikayeyi haklı çıkarmaz. İkinci sezonun olay örgüsü esasen işe yaramıyor. Çünkü bunun motivasyonu birinci ve ikinci sezon olayları arasında, ekran dışında gerçekleşiyor. Geleneksel olarak bir hikayenin parçaları önemsiz olduğunda veya tamamen gereksiz ayrıntılar olduğunda ekran dışında bırakılabilir. Ancak Hijack'te durum böyle değil. Sam, birinci sezon finalinden sonra muazzam bir yıkım yaşıyor ve bu, izleyicinin hayal gücüne ve senaryonun açıklayıcı anlatımına bırakılıyor. Böylesine önemli bir olay, insanın ilk sezonun nasıl bittiğini yanlış hatırladığını düşünmesine neden oluyor. Ve bu rahatsız edici düşünce, ikinci sezon daha da derinlere inikçe sarmal bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Geçmişten karakterler ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak izleyiciler Hijack'i ilk yayınlandığı 2 yıldan fazla bir süre önce izlediyse, bunların unutulmuş kalıntılar olması garanti. İlk sezon ne kadar gerilim dolu ve eğlenceli olsa da, kalıcı değeri hak eden dizilere yer açmak için anında zihinden silinebilecek dizilerden biri. Birinci sezondaki yardımcı karakterleri hatırlamak oldukça zor bir iş. Birinci sezona uçak kazası alt türünde üstünlük sağlayan birçok şey artık ucuz numaralar gibi kalıyor. Dizi boyunca Rus matruşka bebekleri gibi giderek daha fazla masum korsan kendini gösteriyor. Kontrol odasında Trensef görevlileri, kolluk kuvvetleri ve hükümet ajanları durumu kendi konumlarından kontrol etmeye çalışıyor. Tehditler ve talepler yapılıyor ve sorun tırmanıyor. Tüm bunlar çılgınlığın arkasındaki kişinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Her şey aynı, sadece şimdi bir uçak yerine bir trende geçiyor. Hijack ikinci sezonunun oyuncuları rollerinin üstesinden geliyor. Sezonda yerdeki alt olaylar uçakta olup bitenler kadar gerilimi yüksek tutuyordu. İngiliz hükümeti başka bir 11 Eylül saldırısının yaşanmasını önlemek için yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden diğer ülkelerden baskı altındaydı. Bu, iki imkansız karar arasında sıkışıp kalmış, yüksek riskli bir durum için mükemmel bir tarifti. İkinci sezonda ise trenin içinde veya dışında aynı büyüklükte bir çatışma yok. Kontrol odasında sıradan diyalogları daha da zenginleştiren etkileyici bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Liza Vicari, Sam'in doğrudan irtibat noktası olan Trensef görevlisi Clara Berger'i canlandırıyor. Vicari, Dark'ta mükemmeldi ve burada da durumun üstesinden gelemeyen ancak olaya duygusal olarak bağlanmaya başlayan bir kadını canlandırarak olağanüstü bir performans sergiliyor. Toby Jones ve Christiane Paul da treni durdurmakla görevli yeni karakterler olarak kadroya katılıyor. Ancak rolleri sıradan ve vasat kalıyor. Christine Adams, Sam'in eski eşi Marcia Smith Nelson rolüyle geri dönüyor. Hayatı tehlikede olduğunda kendi başının çaresine bakabilen göçebe bir kadın olarak sağlam bir performans sergiliyor. Ancak klişe dolu hikayesi en çok da öyküyü karmaşıklaştırıyor. Erkek kahramanın eylemlerini motive eden bir kurban olmaktan öteye geçemiyor ve tehlikeli bir şekilde buzdolabında saklanan kadın haline geliyor. Max Beasley de dedektif Daniel O'Farrell rolünü yeniden canlandırıyor. Ancak kişisel bir çıkarı olmasına rağmen rolü bir şekilde diğer her şeyden kopuk hissettiriyor. Trenin içinde gerçekten neler olup bittiği dizinin en ilgi çekici yönünü oluşturuyor. Ancak bu da çok şey ifade etmiyor. Hijack, farklı karakter tiplerini ortaya çıkarmayı ve klostrofobik tehlike altında nasıl çatışacaklarını incelemeyi başaramıyor.
Kayıp bir fırsat, trenlerden aşırı derecede korkan bir gencin durumunun hiç ele alınmamasıdır. Sadece birkaç seçilmiş karaktere öne çıkma şansı veriliyor. Ancak hikaye için önemli hale geldikleri kadar hızlı bir şekilde ortadan kayboluyorlar. Hijack, İdris Elba'nın başrol oyuncusu yeteneklerini hak etmiyor. Hakkını vermek gerekirse Elba büyüleyici bir başrol oyuncusu ve Sam'in karanlık tarafına dokunduğunda bir anda korkutucu bir hale geliyor. Elba, Sam'i sanki doğuştan gelen ancak şimdiye kadar ortaya çıkarmaya zorlanmadığı bir kötülük katmanını saklıyormuş gibi canlandırıyor. Sam'in 1. sezondaki belirli bir uçak kaçırıcısıyla aynı pozisyona getirilmesi neredeyse şiirsel. Ancak itiraf etmek gerekirse, karakterindeki bu garip değişim asla geçmiyor. Sanki ait olmadığı bir hikayeye yerleştirilmiş gibi hissettiriyor. Ne olursa olsun, Elba o kadar karizmatik ki neredeyse kontrol altına alınamayan ezici bir güç haline geliyor. Hijack'ın 1. sezona göre geliştirdiği bir şey, Elba'ya tutarlı bir sahne partneri sunmasıdır. Christian Neite, sinir bozucu bir felaket olan tren sürücüsü Otto rolünde oynuyor. Sam'in son derece zeki ve gözlemci kişiliğine iyi bir karşılık oluşturuyor. Birlikte mantıklı çözümlere ulaşmak ve olay örgüsünün duygusal derinliğine inmek için birbirlerini tamamlıyorlar. Bunun dışında Hijack 2. sezonun başarılı olmasını sağlayacak hiçbir şey yok. Gizem çözülmeye başladığındaysa hatırlanmaya değer olmayan karakterlerin karmaşık bir isim dizisi ortaya çıkıyor. Yolcuların hayatlarının sürekli tehlikede olduğu söyleniyor. Ancak sezonun bir noktasında trenden inebilecekleri bir noktaya geliniyor. Sorunlar her zaman gereksiz yere yaratılıyor. En azından uçakta kimse öylece inip gidemez. Apple TV, İdris Elba'yı kadrosunda tutmak istiyorsa yeteneklerine layık başka bir dizi vermeliydi. Hijack 2. sezonunun geliştirilmesi 2 yıldan fazla sürdü. Ancak özensizce bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Hatta finali bile 1. sezon finalinin son sahnesiyle neredeyse aynı. 2. sezonun neredeyse her şeyinin tembelce ve ruhsuz olması hayal kırıklığı yaratıyor. Artık Hijack sadece büyüleyici bir hafta sonu izleme keyfi sunan gerçek zamanlı bir terörist komplosu olmayacak. 2. sezon sadece mini dizi olarak kalması gereken mini diziler listesine bir yenisini daha ekledi. Hijack dizisinin 2. sezonu 14 Ocak'ta Apple TV'de başlıyor.